Merhaba canlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güvenilir erkeğin 6 davranışını konuşacağız. Bu videoyu çekiyorum çünkü kızlar, sizler yanlış erkekleri tercih edip sonrasında mutsuz oluyorsunuz. Sonra onun için çok fazla çaba harcayıp fedakarlık yapıp karşı taraftan aynı tepkileri, aynı fedakarlıkları görmüyorsunuz ve üzülen taraf siz oluyorsunuz. O yüzden en başından ben size güvenilir erkeğin 6 tavrından bahsedeceğim ki hayatınıza alacağınız insanlar konusunda özellikle daha çok dikkatli olun ve karşı tarafın sizin için neler yapabileceğini ve neler yapamayacağını bilerek hareket edin. Eğer kanalıma abone olduysanız, bu videoda beğenip yorum yaptıysanız haydi videoya geçelim arkadaşlar. Bu videoyu izlemeye devam eden erkekler, siz de güvenilir bir erkek olup olmadığınızı, dışarıdan bakıldığında nasıl durduğunu anlamanız için güzel bir video. Bunun için kadın versiyonunu da çekeceğim. Merak etmeyin, yani sizler için de video gelecek. Bu arada erkekler, size özel oynatma listesi yaptım. Erkeklerin izlemesi gereken liste. Aynı zamanda kızlar, sizin için de bir oynatma listesi yaptım. Kızların izlemesi gereken liste diye. Oradan videoları izleyebilirsiniz ve kanalımdaki diğer videoları da kontrol edebilirsiniz. Çünkü ilişkiniz konusunda özellikle problemler yaşıyorsanız bu videolar sizin ilişkinizi daha sağlıklı ilerletebilmek için iyi bir çözüm olacaktır. Güvenilir erkeğin birinci tavrı nedir? En önemli tavrı. Güvenilir erkek ailesine karşı daha düzgün davranır diğerlerine kıyasla. Bu ne demek aslında? Ciddi anlamda ilerleyecekse ve senin hayatına sevgilisi, belki de ilerleyen süreç içerisinde eşi olarak alacaksa, sana karşı tavrı da aslında şu anda ailesine göre olan tavrıyla aynı olacaktır. Yani şu an sana çok iyi geliyor olabilir, çok iyi şeyler yapıyor olabilir ama yarın bir gün seni aile varsaydığında ailesine nasılsa sana da o şekilde davranacaktır. Tabii nadir durumlar vardır. Mesela ailesi sürekli olarak çocuktan bir şey bekliyordur. Sürekli bir şey istiyordur. Yani bir fedakarlık istiyordur. Ne bileyim, ailesi için çalışacak, ailesi için para getirecek, ailesi için hep sürekli bir şeyler yapması gerekiyor. Başka hiçbir şey yapamaz, kendi hayatı yokmuş gibi davranan aileler var. Hani onların haricinde. Örneğin işte babam şuraya gitmeme izin vermedi, yok işte şöyle yapmama izin vermiyor gibi böyle şımarıkça şeyleri dönüp kız arkadaşına söyleyebiliyor bazı erkekler. Şimdi hayatındaki erkeğe dair düşün bakalım. Gerçekten ailesine sürekli şikayetleniyor mu sana karşı? İşte öyle yaptılar, böyle yaptılar, uğraşamıyorum artık, beni dinlemiyorlar, anlamıyorlar falan tarzında mı konuşuyor? Yoksa bütün sıkıntılarına rağmen, yani ailesiyle anlaşamıyor olabilir bu. Birçok insanın yaşadığı bir durum. Belki sen de ailenle anlaşamıyorsun. Ama bu anlaşamama durumunu yaşarken ailesine karşı ya boş ver, onları konuşmayalım şimdi. Yok işte o konuya hiç girmeyelim. Ya işte onlar da benim için bir şeyler söylüyor ama ben dinlememeye çalışıyorum. Kendi bildiğimi yine okuyorum tarzında mı konuşuyor? Yoksa ciddi anlamda ilk örnekteki gibi ya işte onlar beni anlamazlar falan filan de böyle saydırarak mı konuşuyor? Anlatabiliyor muyum? Aslında iki durum da aynı. İki erkek de örneklendirdiğim ailesiyle anlaşamıyor. Ama ailesinden saygı biçiminde bahseden ikinci erkek, saygısızca ailesinden bahseden birinci erkek. İşte burada güvenilir erkek ikinci erkeğimiz, ikinci örneklendirmemiz. Ailesiyle anlaşamasa da sana saygısızca bir şey söylemez ailesine dair. Yani onlarla alakalı arkalarından kötü şeyler söylemez. Çünkü bunun sınırları vardır güvenilir erkekte. Buna dikkat etmelisin. Neden? Dediğim gibi yarın bir gün ayrıldığında sana yapacağı şey de ailesine yaptığıyla aynıdır. Ailesine yalan mı söylüyor? Çok mu yalan söylüyor ve bunu sana söylüyor mu? Sana da yalan söyler. Örneklendiriyorum tamamen. Sonucunda bir genellendirmeye dayanarak ben bunu söylüyorum. Dediğim gibi çok az ihtimalle gerçekten ailesi çok kötüdür ve bu yüzden bu şekilde konuşuyor olabilir. Onları yok sayarak. O da hani ciddi büyük problemler vardır. Artık erkeğin yaşı 25-26 olmuştur ve ailesi hala üzerine çok geliyordur. Hani bu durumlar dışında arkadaşlar. Ufak şeyleri büyütmesiyle alakalı ve saygısızca konuşmasıyla alakalı konuşuyorum. Evet, güvenilir erkeğin birinci tavrını anladık sanırım cepte. İkinci tavır. Güvenilir erkekler arkadaşlarının arkalarından konuşmazlar. Bu da ne demek? Mesela sen biliyorsun, diyorsun ki evet bu arkadaş ortamında takılıyor, bu insanlarla yakın bayağı falan diye düşünüyorsun. Ama dönüp seninle görüştüğünde onların arkalarından bir şeyler söylüyor. Diyor ki ya işte o da çok cimri, gittiğimiz ortamda bana hesap ödetiyor falan filan diye
arkadaşlarının arkasından konuşuyor mu? Bu çok önemli. Çünkü neden biliyor musun? Çünkü senin yanından onların yanına gidince de senin hakkında konuşacak. Çok basit bir şey aslında ama gerçekten var olan bir şey. Aranızda bir ayrılık yaşanıldığında dönüp senin arkandan onlara konuşacak. Yani o arkalarından konuştuğu insanlara konuşacak. Çünkü neden? Bu insanın karakterinde bu var. Yani baştan güvenilmez bir insan zaten sana bunu her haliyle belli eder canım. İkinci tavırı da bu. Güvenilir erkek arkadaşlarının ya da yakın arkadaşlarının arkasından sana karşı konuşmaz. Onlar hakkında kötü şeyler söylemez. Üçüncü güvenilir erkek tavrına geçelim. Şimdi bu erkek seninle tanıştı. Hani güzel konuşmalar falan gerçekleştiriyorsunuz. Onun geçmişinden konuştunuz ve geçmişinden konuştuğunuzda eski kız arkadaşına dair ya da eski yakın olduğu insana dair sana öyle şeyler söylüyor ki ya o kız zaten öyle bir insanmış, zaten yapmadığı kalmamış, yapmadığı kalmamış diye sana konuşur. Yani bana yaptıklarını geç, işte defalarca aldattı beni, nasıl bir insan, ne kadar midem bulandı, kızlardan soğudum falan filan. Hani sana eski sevgilisini, eski flörtünü nasıl anlatıyor? Bak bunu çok iyi bir şekilde dinle. Çünkü neden biliyor musun? Eğer o kız o şekilde konuşuyorsa ki bazıları böyle 2 senelik, 3 senelik ilişkilerine dair böyle konuşuyor. Düşün 2 sene bir insanla vakit geçirdin ve sonrasında bitince dönüp daha yeni tanıştığın bir kıza ona bu şekilde anlatıyorsun. Yani yarın bir gün sana yapmayacağını nereden biliyorsun? Yani güvenilir bir erkek değildir bu. Güvenilir erkek geçmişteki ilişkisine dair saygı çerçevesinde konuşuyor. Der ki anlaşamadık, olmadı ve bitti yani. Hani bana yanlışlar, hatalar yaptı. Bitirdim kafamda. Olması gereken de buydu. Onun için de iyisi oldu, benim için de iyisi oldu. Ya da benzer bir şekilde mesela aldattı mı? Beni aldattı ama yani olması gerekiyormuş, benim bir şeyleri fark etmem gerekiyormuş şeklinde konuşur güvenilir erkek sana. Dönüp kızı sana şikayetlenmez. Dönüp kızın arkasından hakaret, argo, kötü sözcükler kullanmaz. Bunları kullanan erkekler güvenilmez erkeklerdir. Sana da yapacağı kesindir, bak sana söylüyorum. İster evlen, ister evlenme, hiç fark etmez. Dönüp evlendiğinde senin arkandan diyecek ki bu sefer yani başka kişilere, belki yeni tanıştığı kızlara ki tanışma ihtimali var. Çünkü güvenilmez erkek yarın bir gün seni aldatabilir yani. Dönüp kıza diyecek ki işte ben zaten eşimi sevmiyorum. Çok da anlaşamıyoruz. Çok da mutlu da değiliz. İşte öyle bir anda oldu. Nasıl evlendiğimi bilemedim ben de. Boşanmak istiyorum diye kızlarla tanışabilir. Bu şekilde anlatabiliyor muyum? Çünkü düşün sana en baştan sinyalleri vermiş. Eski kız arkadaşına dair, eski hayatındaki insana dair demediğini bırakmamış. Sen de aa öyle mi falan diye hani onu desteklemişsin ama ve lakin canım benim yarın bir gün sana da bunları yapar. Dediğim gibi evlen, evlenme fark etmez. Başkasına yapan sana da yapacaktır. Emin ol. Hata yap, yapma. Fark etmez. Çünkü bu nedir biliyor musun? Bu ego ezikliğidir. Yani bana nasıl bunu yapar diye kabullenememiş ve hala da ağzında onun cümleleri var. Hala da ona dair hakaret, öfke var içinde. Öfke de bir sevgi belirtisidir biliyorsun değil mi? Yani geçmişindeki insana karşı bu kadar büyük öfkeyle konuşan bir insan büyük ihtimalle ona karşı aşkını %100 bitirmemiştir. O yüzden de öfkeli bir şekilde o böyle falan iğrenç bir insan falan diye yıkıla yıkıla anlatabilir bebeğim. Burada çok dikkat. Dördüncü güvenilir erkek tavrına geçecek olursak eğer. Bu erkekler nettir. En başında sana karşı duygusal anlamda nasıl geldiğini, ilerleyen süreç içerisinde nasıl devam edeceğini sana en başından yansıtır. Yani ilk başta senden hoşlanıyor gibi hani ilerleyen süreçte ne olacağı belli değil ama zaman gösterecek. Hani ben seninle ciddi anlamda düşünüyorum tarzında gelir. Sana en baştan o güveni verir ve bunun üzerine gider. Dönüp seninle eğlenecekmiş hissiyatı uyandırmaz sende. Yani şunu demek istiyorum. Sanki sadece beraber eğlenceli vakit geçiriyorsunuz da bunun devamında sadece eğlenmeye yönelik bir ilişki yaşayacakmışsınız gibi yansıtmaz sana. Aynı zamanda ciddiyet anlamında da bir şeyler verir. Çünkü ilerleyen süreç içerisinde sana öylesine bir şeylere dair umut vermiş olmak istemez. Senin gururun duygularınla oynamak istemez. Ne diyorsa onu gerçekleştirir. Neyi sözünü veriyorsa onu gerçekleştirir. Güvenilir erkek böyle yapar. Ama güvenilmez erkek nasıl yapar? İlk başta her şey çok güzel yolunda. Seninle eğlenir, gezer, tozar. Çok güzel ilerliyor. Ciddiyete dair hiçbir şey konuşmuyorsunuz. Ve birlikte zaman geçiriyorsunuz. Hatta belki de ilişkinin adını bile koymadınız. İşte bir arada çok vakit geçiriyorsunuz. Hatta belki bir arada kalıyorsunuz. Fark etmez. Sonrasında böyle
ufak tefek şeyleri büyütür. Ciddiyetle alakalı hiçbir şey zaten konuşmuyordur. Sen iyice bağlanmışsındır. Dönüp sen ona hani ciddiyetle alakalı artık hani ilişkimizin adını koyalım ya da ciddi anlamda birisinin hayatını istemiyor musun sen? Niye böyle davranıyorsun dediğinde ondan gelen tepkide şunu görürsün. Ya ben işte birisine bağlanmak istemiyorum. Ben birisiyle %100 zaman geçirmek istemiyorum. Yani sana bunu sonradan söyler. Güvenilmez erkek peki ne yapar? En başından seninle gerçekten fazlasıyla eğlenir, gezer tozarsınız, çok bir arada vakit geçirsiniz, dersin ki hani o kadar iyi zaman geçiriyoruz ki birlikte her şey çok yolunda. Peki sevgili olmaya dair ya da ciddiyete dair bir şeyler konuştunuz mu? Hayır. Hiçbir şey konuşmadınız. Çünkü bu adam seninle sadece eğlenmek istiyor ve zaman geçirmek istiyor. Yani diyor ki şu anımızı yaşayalım, ileriye bakarız yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü diyor ki ben nerede eğleniyorsam orada devam ederim. Yani sen benim canımı sıkarsan ben senin hayatına koşarak kaçarım. Yani güvenilir erkekle güvenilmez erkeğin buradaki farkı sana ilerleyen süreç içerisinde bir şeylere dair konuşup konuşmaması. Yani ciddi anlamda ilerleyip ilerleyemeyeceğinize dair konuşup konuşmaması. Zamanla bırakalım diyebilir. Bak bunda okeyiz ama aradan zaman geçtikten sonrasında sanki sevgilin değilmiş gibi davranıyorsa ya da sevgilinmiş gibi davranıp sana ilerleyen süreç içerisinde herhangi bir şeylerin konuşmasını yapmıyorsa, mesela ilerleyen süreçte nerede yaşayacaksınız, ilerleyen süreçte ne kadar plan yapacaksınız, nelere dair plan yapacaksınız, bunlara dair konuşmuyorsa o erkek güvenilmez erkektir. Seninle sadece eğlenmeye ve zaman geçirmeye yönelik olarak uğraşıyordur ve buna dair bir ilişki kurmak istiyordur. Hatta sana %100 bağlı bile değildir. Başka insanlarla görüşebilir. Hemen sana yol verebilir. Zaten pamuk ipliğine bağlıdır. Aranızdaki durum ilk başta böyle olmayabilir ama aradan zaman geçtikten sonrasında o pamuk ipliğine bağlı olma durumunu sana fazlasıyla hissettirir. Çünkü en başında konuştuğu haliyle sonraki hali aynı değildir. En başında sen dersin ki ne kadar olgun bir insan. Evet, ciddi ilişki yaşanılacak bir insan. Yani benim için birçok şey yapabilir çünkü birlikte çok güzel zaman geçiriyoruz. Ama sonrasında ondan yana baktığın hareketlerde şunu görürsün. En başındaki insanla bu insan aynı değil. Bir şeyler değişti bu adamla. Normalde böyle bir insan değildi diye görürsün. Çünkü güvenilmez erkeğin tavrı bu şekildedir. Sana umut verir ama o umutlarını yerine getirmez canım benim. 5. güvenilir erkek tavrı nedir? Gelecekle alakalı kafanda bazı planlar vardır ve sen bunu karşı tarafla paylaşırsın. Güvenilir erkekle de paylaşırsın, güvenilmez erkekle de paylaşırsın. Güvenilmez erkek senin planlarınla hiç alakalı değildir. Yani hani kendi planları vardır onun ve onun üzerine gitmeye çalışıyordur. Sen hayatın hakkında nasıl plan kurdun? İşte ne bileyim, örnek veriyorum, sınava gireceksin. Senin sınavın onun umurunda bile değildir. Ama güvenilir erkeğin umurundadır. İşte der ki işte erken yat, erken kalk, işte çalış, ona da vakit ayır, bana da vakit ayır. Bak güvenilir erkek bu şekilde konuşur. Güvenilmez erkek ya hadi boş ver, tamam çalışırsın sonra. Yani senin çalışıp çalışmaman ya da senin bir şeyler yapıp yapmaman güvenilmez erkeğin umurunda değil. Sadece kendi çapında, kendi egosunu beslemek için seninle vakit geçirmek istiyor, seninle eğleniyor çünkü seni bırakmak da istemiyor. Bu seni sevdiğinden değil, tamamen kendisini düşündüğünden dolayı ve güvenilmez olduğundan dolayıdır. Yarın bir gün sen sınavından geçemediğinde ya boş ver, umursama, nasılsa bir dahakine yaparsın şeklinde sana konuşur. Ama mesela sen güvenilir erkeğe ya başarılı olamadım, gidemedim falan diye böyle istediğin gelecekle alakalı yaptığın planda bir şeylerin olumsuz gittiğini söylersen güvenilir erkek seni mutlu etmek için der ki tamam kalk gel dışarı çıkıyoruz. Biraz kafa dağıtacağız seninle. Yani iyi hissetmiyorsun, ben seni iyi hissettirmek için elimden geleni yapacağım tarzında davranır sana. Yani güvenilir erkek fazlasıyla senin gelecek planlarını ve yapacaklarını umursarken güvenilmez erkek seninle sadece zaman geçirmeye yönelik olarak tavırsı gösterir ve senin geleceğinle tam olarak ilgilenmez hayatım. Ve son güvenilir erkek tavrına geçecek olursak eğer, tekrardan karşılaştırma yaparak anlatacağım. Güvenilir erkek senin geçmişinde neler yaşadığını umursar. Yani böyle direkt belki sormaz ne oldu, neden böyle ilişki yaşadın ya da ne bitti falan diye merak edercesine sorular sormayabilir. Böyle laf aralarında sorabilir merakından. Ya da direkt de sorabilir. Önemli değil. Senin ne yaşadığın onun umurundadır. Yani geçmiş zamanda nasıl bir yoldan geldiğin, neler yaptığın, insanların sana neler yaptığı, ailenin sana karşı olan tavrı güvenilir erkeğin fazlasıyla umurundadır. Yani senin geçmişini de merak eder, geleceğinle de ilgilenir, şimdinle de ilgilenir. Her türlü senin her zaman diliminle ilgilenir. Güvenilmez erkek ise senin geçmişinde kimle ne yaşadığın,
neler olduğu, arkadaşlarının sana neler yaptığı çok da umurunda değildir. Çünkü dediğim gibi senin geçmişinle de geleceğinle de ilgilenmez. Senin hayatına birisi zarar mı verdi? Ciddi anlamda bir zarar mı verdi? Ve sen anlatmak, paylaşmak mı istiyorsun? Güvenilmez erkeğin umurunda değildir yani. Hani umurundaymış gibi davranır, sorar böyle yüzeysel falan. Ama sonra aman falan diye böyle hani lafı kaynatır. Böyle sen ciddi anlatıyorsun, umursayarak anlatıyorsun. O ise lafı kaynatır yani. Üstünden geçer bir şekilde, seni güldürmeye falan çalışır. Sen de dersin ki benim mutsuz olduğum bir şeyde beni güldürmeye çalışıyor. Aa ne kadar iyi, mükemmel bir erkek falan diye düşünürsün. Ama aslında ondan değil, senin geçmişe dair anlattığı şeyler onun canını sıktığı için ne gerek var anlatmana. Çünkü zaten seninle zaman geçiriyorum. Öylesine belirli bir zaman hayatımda olacaksın. Sonrasında hayatımda yoksun. Senin geçmişini bilsem ne olur, bilmesem ne olur modunda olduğundan dolayı güvenilmez erkek sana bu şekilde davranırken güvenilir erkek tüm detayına kadar hiç sıkılmadan seni dinleyebilir. Hatta bayağı sıkılıyormuş gibi olsa bile dönüp sana ya tamam deyip böyle konuyu değiştirmez. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir farklılık vardır. Kızlar güvenilir erkek bulursanız kaçırmayın. Çünkü genelde kızların çoğu güvenilir erkeklerle evleniyor. Güvenilmez erkekler her zaman bir yerlerde yara bırakır. İçinizde böyle mutsuzluklarınızda barındırırsınız onları. Ama güvenilir erkekler her zaman o güvenilmez erkeklerin oluşturduğu kırıklıkları toparlamak için sizin için artı bir çaba gösterir ve geleceğiniz için de elinden gelen bütün çabayı sarf eder arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, erkekler 6'da 6 yaptınız mı? Gerçekten güvenilir bir erkek miymişsiniz? Bakalım, yorumlara bekliyorum sizi. Yorumlarınızı alacağım. Kızlar siz de yorumlara yazın lütfen. Bir sonraki videonun konusunu da siz belirleyin. Videonun altında belirtin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup zili açmışsınızdır. Çünkü sizinle alakalı, ilişkinizle alakalı lütfen kanalıma abone olun ve zili açın. Tüm bildirimleri açın ki sizinle alakalı ya bunun hep sestir ya. Kızlar bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Merak ediyorum neler düşünüyorsunuz? Hayatınızdaki insan böyle bir insan mı? Bir sonraki videonun konusunu da siz belirleyebilirsiniz. O yüzden yorumlara mutlaka bir şeyler yazın. Evet, aranızda burjuva arkadaşlarım varsa kanalımı desteklemek için, büyümesi için katıl butonundan üyelik alarak kanalımı destekleyebilir. Özel olarak seninle görüşmek istiyorum, konuşmak istiyorum diyenler yine katıl butonundan altın ya da platinyum üyelik alarak sonrasında benimle direkt olarak konuşabilir. Sizleri çok seviyorum ve öpüyorum. Sonraki videoları da şuralardan izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ceylin Akçalı kanalından hoşça kalın.